Öncelikle herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Mostar'dayız. Bugün Mostar Köprüsü'ndeyiz. Kente adını veren Mostar Köprüsü'nü anlatacağım ama anlatmadan önce başıma gelen çok güzel bir olayı anlatmam lazım. YouTube'daki ilk videolarımı izleyip benimle iletişime geçen, ben de geliyorum, beraber gezelim diyen biri var. Tanıştığım, hem de ilk tanışmış olduğum kişi var. Merhabalar, merhaba. Furkan, söylemek istediğin bir şey var mı? Bosna çok güzel, mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Gelin. Burayı anlatmaya başlıyorum o zaman. Mostar Köprüsü 1557-1566 yılları arasında Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmiş. Bu köprüye Stari Mros ya da eski köprü deniyor. 24 metre yüksekte. Şu akarsudan bu arada manzarası muazzam. 24 metre yukarıda ve 456 adet taş blokla inşa edilmiş. Her iki ucunda da kuleler var. Bu kulelerin isimlerinden biri Tara, diğeri ise Halebi. Bunun sebebi ise varoluş sebebi toplam 160 tane asker burada nöbet tutuyor. Kulelerdeki demir kapılarla. Sebebi de şehrin güvenliği. Bunun dışında Avusturya Macaristan İmparatorluğu egemenliği döneminde bu kapılar sökülmüş ve Avusturya'ya gidilmiş. Bu köprü hakkında söyleyebileceğim önemli şeylerden biri de aslında şu an baktığınız bu köprü eski Mostar Köprüsü değil. Neden değil? Çünkü 1992 yılında Bosna Sırpların saldırısına maruz kalmıştı. Bir yıl sonra da Hırvat ordusu tanklar vasıtasıyla köprüye ağır hasar vermiş, hatta köprüyü yıkmıştı. Ve daha sonra TİKA, UNESCO ve Dünya Bankası'nın desteğiyle 1997 yılında başlayan bu köprünün inşaatı 2004 yılında tamamlandı ve Mostar Köprüsü yeniden inşa edildi, restore edildi deniyor ama aslında neredeyse sıfırdan yeniden yapıldı. Bu köprü hakkında söylenebilecek temel bilgiler bunlar. Bunun dışında söyleyebileceğim muazzam. Manzarası muazzam. 10 üzerinden 10. Kesin gelin. Gelin görün. Bu şehir hakkında söyleyebileceğim bir şey bu. Ben Saraybosna'ya gittiğimde şöyle bir durum vardı. Şehir Saraybosna'da biraz daha böyle savaşın izlerini taşıyordu ama burada biraz daha böyle sanki geçmişe gitmişsiniz gibi. Devamlı böyle taş sokaklardan geziyorsunuz. Evlerin böyle mimarisi falan eski. Ya, muazzam bir şehir ya. Mostar'a hayran kaldım. Oraları da göstereceğim tabii ki de. Bir numaralı gardiyanımız. Köprüyü selamlamak. Tarafından geldik ama bu gezdiğimiz çarşının ismi galiba Bakırcılar Çarşısı. Çünkü hep bakır ürünleri var ya. Tabii burası Bakırcılar Çarşısı. Ben tam olarak şu kilisenin şeyde kalıyorum. Biraz daha arkasında kalıyorum. Orada. Evet sayın seyirciler, sizlere söylemem gereken önemli bir şey var kayıp dışarıda. Önemli bir bilgi var. Mostarlı yerel halkın burada bir kültürü var. O da şu. Mostarlı gençler aşık olduğu kadını istemeden önce gelinin babasına bir şeyi kanıtlaması gerekiyor. Cesur, yürekli, kızını her daim sevip koruyabilecek erkek gibi erkek olduğunu kanıtlayabilmesi için köprünün en tepesinden aşağıya atlaması gerekiyormuş. Bu bilgiyi de sizlere verelim ve Mostar gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mostar hakkında bana garip gelen bir şey size söyleyeyim. Buranın suyu fazla temiz. Çok temiz. Masmavi ya. Ben daha önce hiç bu kadar mavi görmemiştim yani. Muazzam ya. Muazzam. 10 üzerinden 10. Mostar'a kesinlikle gelin. 1 numara. Seyirciler, anlatmaya gerek yok. Mostar şüphesiz ki
Saraybosna'dan da veya her yerden daha güzel olduğunu eminim. Kesinlikle Bosna'ya gelecekseniz Mostar'ı gezmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Dinleme kayda gir, sesime ben bir şey yapayım. Tamam, kayıttayız. Ses. Kayıtta mıyız? Sayın seyirciler, bir sonraki köprümüz Rada-Bolca Nehri'nin üzerindeki Eğik Köprü. Eğik Köprü'nün önemi asıl köprü diyebileceğim Mostar Köprüsü'ne neredeyse çok benziyor. Onun biraz daha ufak kardeşi gibi. Zaten bu da Mostar Köprüsü'nü daha da önemli kılan bir sebep. Bu köprü de maalesef Bosna Savaşı yüzünden büyük hasar alıyor ama 2000'li yıllarda ülkemiz ve UNESCO'nun yapmış olduğu restorasyonlar sebebiyle köprü yeniden inşa ediliyor, restore ediliyor ve hizmete açılıyor. Eğik Köprü'nün kaldırım taşlarının Arnavut kaldırım desenleriyle süslenmiş olması ki bu Mostar'ı daha tarihsel ve görüntüsünde daha eski ve muazzam kılan güzel detaylardan bir diğeri. 1558 yılında inşa edilmiş olan Eğik Köprü'nün hemen yanındaki restoranlarda ise yemeğinizi yiyip içeceğinizi yudumlayarak bu güzel şehrin, Mostar'ın manzarasını izleyerek ve aynı zamanda su seslerini dinleyerek rahatlayabilir, hayatınızı mutlu mutlu yaşayabilirsiniz. Mostar Köprüsü'nün iki tarafında da Bakırcılar Çarşısı var. Bakırcılar Çarşısı'nın aslında tam olarak Türkçedeki karşılığı Kuyumcular Çarşısı gibi devamlı bakır işleri ve hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Mostar Köprüsü'nün iki tarafında da var. Arnavut kaldırımla döşenmiş olan bu tarihi şehrin sokaklarını gezebilir. Bakırcılar Çarşısı'nda bu bakır ürünlerine bakabilir. İsterseniz hediyelik eşyalar da satın alabilirsiniz. Fiyatları ne kadardı Furkan? 3-5 euro. 3-5 euro ne yapıyor? 80-100 lira yapıyor, lanet olsun. Kur farkından biraz pahalı. Ama en azından Arnavut kaldırımlarda şehri dolaşabilir, şehrin tadına varabilirsiniz. This is a Bosniak cafe or Turkish cafe? We are from Turkey. Then. Mostar'ı gezerken sıradaki durağımız Koski Mehmet Paşa Camii. Koski Mehmet Paşa Camii girişinde bir kitabe vardı. Kitabeye göre 1618 yılında inşa edilmiş şehirdeki en büyük yapıtlardan birisi. Yan tarafında bulunan medrese aynı zamanda bu medresenin de Nehir kıyısında bir de çay bahçesi var. Bir de minaresi var. Minare ve yanındaki türbe için 6 mark para istiyorlar ama camiye girmek serbest. 1992-95 yıllarında maalesef
Hırvat askerlerin saldırısı sonucu burası da dini yapı. Burası hasar görmüş. Ama burası da 1996'da şeye başlanmış. Restorasyona başlanmış ve 2001 yılında restorasyona tamamlanmış. İçerisi camiden çok müze gibi. Ve Mostar Köprüsü'ne de çok yakın. Gelip görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Koski Mehmet Paşa Camii'nin minaresine çıkmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bütün şehrin manzarası burada ve şehir elinizin altında. Muazzam. Muazzam. Koski Mehmet Paşa Camisi'nin minaresine çıktık. 6 Mart'tı ve ödemek için aşağıya indiğimde görevli hanımefendi camiye girmeden önce Hollanda'dan gelmiş olan Hollandalı Türklerle tanışmıştık. Çok güzel insanlardı. Onların bizim biletimizi de ödediğini söylemişti. Ben de burada Koski Mehmet Paşa Camisi'nin girişinde tanışmıştık kendileriyle. O yüzden bu videoyu çekme gereği hissettim. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. İnince de benim için çok tatlı bir sürpriz ve de bir anı olmuş oldu. Buradan izlerlerse teşekkür ediyorum. Bizim biletleri de ödedikleri için. Mostar gezimizde bir sonraki durak Mostar Saat Kulesi. Mostar Saat Kulesi yazılı bir belgede 1600 yılında inşa edildiği söyleniyor. Farklı görüşler de var. Çok fazla gezilecek bir yer değil. Zaten binası var. Bu Saat Kulesi hakkında söyleyebileceğim 250 kilo ağırlığı var. Ali Paşa tarafından 1838'de Zadar'dan sipariş edilmiş bu 250 kiloluk çanı. Saat Kulesi'nin kendisinin inşası 1600 yılında. Yani 1600 ve 1838 yılında bunun önemli bir nesi var diyelim. Rekesitesi var. Kestik şu an. Halen gidiyor. Kestim. Tamam. Şaka maka dönene kadar bir 50 falan olacak gibi hissediyorum. Evet inşallah. Bizi buraya getirdi. Tamam ya oradan bir şekilde